Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok lezzetli, herkesin beğeneceğini düşündüğüm kıyır kıyır pastane usulü salçalı, baharatlı, tuzlu kurabiye tarifim var. Pizza kurabiye tarifi de diyebiliriz. Pizza kurabiye lezzetinde. Fazla vakit harcamadan hemen bu tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine bir çay bardağı zeytinyağımızı ekleyelim. Zeytinyağı yerine dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. ...175 gram tereyağı kullandım. Dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Hem sağlık açısından hem de lezzet açısından tereyağla yapmanızı tavsiye ederim. Bir adet yumurtanın akını ekleyelim. Sarısını kurabiyemizin üzerine sürmek için ayrı bir kaba alalım. 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. 1 yemek kaşığı çörek otu ekliyorum. İstediğiniz sirkeyi bu arada kullanabilirsiniz. Ben üzüm sirkesi kullandım. 1 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum. 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ekliyorum. 1 çay kaşığı dolusu tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı kekik ekliyorum. 1 çay kaşığı pul biber ekliyorum. 2 tatlı kaşığı tatlı biber salçası ekliyorum. Bir paket hamur kabartma tozu ekliyorum. 5 su bardağı un ekliyorum. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Yumuşacık, ele yapışmayan bir kurabiye hamuru hazırlıyoruz. Çok sert yaparsak kurabiyemiz kıyır kıyır olmaz. Çok sert, tok bir kurabiye olur. Tam böyle yumuşacık, birazdan sizlere yoğurduktan sonra kıvamını göstereceğim. Yumuşacık bir kurabiye hazırlamaya özen gösterelim. Unun markasına göre bu oran değişkenlik gösterebilir. Yumurta akı kullandık tarifimizin içerisinde. Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre bu oran değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyelim. Ben tarifimde tam 5 su bardağı un kullandım. Şimdi yoğuruyorum. Sizlere yakından kıvamını göstermek istiyorum. Yakından da gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı bu şekilde, tam böyle oyun hamurunun kıvamında yumuşacık bir kıvamda olacak. Kurabiye hamurumuz hazır. 2 yağlı kağıdın arasına kurabiye hamurumuzu koyalım ve bir merdane yardımıyla 1 santim kalınlığında olacak şekilde hamurumuzu açalım. İstediğiniz kalınlıkta da yapabilirsiniz tabii ki. Daha fazla kalın da hazırlayabilirsiniz. Ben bu boyutlarda biraz bisküviden kalın olacak şekilde hazırladım. İstediğiniz şekillerde ve kalınlıklarda kurabiyenizi hazırlayabilirsiniz. Ben ilk önce hamuruma şöyle bir elimle bastırıyorum. Sonra katlıyorum yağlı kağıtla. Merdane ile açıyorum. Kurabiye hamurumuzu merdane yardımıyla istediğimiz kalınlıkta açtıktan sonra bir kurabiye kalıbıyla şekil veriyorum. Ben kare şeklinde vermek istedim. O yüzden kare kurabiye kalıbını kullanarak şekil verdim. Eğer kare şeklinde kurabiye kalıbınız yoksa, benim yaptığım görselin aynısını yapmak istiyorsanız bir bıçak yardımıyla da aynı ölçülerde kareler oluşturarak kesebilirsiniz. Hamurunuzu aynı bu şekilde açın. Sonrasında dikey ve yatay çizgiler olmak üzere kesin ve kare şeklini oluşturmuş olacaksınız. Şimdi hemen sizlere yakından şeklini de göstermek istiyorum. Her aşamasını sizlere olabildiğince göstermeye çalışıyorum. Çünkü her aşamasını görmek isteyen çoğunlukla takipçilerim var. Aynı zamanda sıkılmamanız adına da buraları hızlandırarak gösteriyorum. Evet, gördüğünüz gibi kurabiyelerimizin şekli bu şekilde. Şekil verdikten sonra kurabiyelerinizi dilerseniz bu şekilde benim yaptığım gibi yağlı kağıdın hafiften elinizi bastırarak kurabiyeleri çıkartabilirsiniz veya bir spatula yardımıyla da kurabiyeleri teker teker alıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizebilirsiniz. Kurabiyelerimizin şeklini oluşturduktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize aralıklı bir şekilde kurabiyelerimizi dizelim. Ayrı bir kapta ayırdığımız yumurta sarısına kurabiyelerimizin üzerine bir fırça yardımıyla yumurta sarısına bulayalım. Sonrasında ben üzerine kavrulmuş susam ve sade susam karışımı serptim. Bu şekilde de servis edebilirsiniz pişirdikten sonra, veya susamlı da servis edebilirsiniz. Haşhaş da serpebilirsiniz kurabiyelerinizin üzerine. Her türlü güzel olacaktır.
Yumurta sarısını kurabiyelerimizin üzerine sürdükten sonra bir çatal yardımıyla kurabiyelerin üzerinde uzun çizikler oluşturalım. Sonrasında susam serpelim. Önceden ısınmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin üzeri kızarana kadar pişirelim. Ben tam 20 dakika fırınımda kurabiyelerimi tuttum. Üzeri güzelce kızardı. Sonrasında hemen sunum tabağıma dizip servis ettim. Lütfen fırının başında biraz bekleyerek, kontrol ederek pişirelim. Çünkü tuzlu kurabiyeler hafif gevrek olduğu zaman çok lezzetli oluyor. Ama kurabiyelerimizi yakmadan fırının başında ara ara kontrol ederek kurabiyelerimizin üzeri ve altı güzelce kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Kurabiyelerimizin üzerine susamı serptikten sonra hemen fırına veriyorum. Bu arada bu malzeme ölçülerinden toplamda 65 adet tuzlu kurabiye elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak artırarak daha fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Daha az yapmak isterseniz de malzeme ölçülerini yarı olarak azaltarak daha az sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Bu sayıda kurabiyelerinizi hazırladığınız zaman fazla kalan kurabiyeleri saklama kaplarına koyup derin dondurucuda uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Veya oda sıcaklığında saklama kabına koyup bir aya kadar oda sıcaklığında da bekletebilirsiniz. Uzun süre bayatlamayan kıyır kıyır tuzlu kurabiyelerdir. Şimdiden yapan herkesin ellerine kollarına sağlık. Kurabiyelerimiz 20 dakika sonra fırından çıktı. Yakından da gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar. İnanın çok lezzetli. Denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Şimdi sizlere yakından iç dokusunun kıyırlığını göstermek istiyorum. Sizler kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube Tatlı Sanatı kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Güneşli yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Beni hangi ülkelerden veya şehirlerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin mesajlarını okuyorum ve beni nerelerden takip ettiğinizi gerçekten çok merak ediyorum. Kanalımda görmek istediğiniz tarifler varsa eğer yorum kısmına yazabilirsiniz. Mutlaka planlamamın içerisine alıyorum ve istediğiniz tarifleri videoya çekip sizlerle tarifini paylaşıyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.